Türk kültüründe anlatım ve gösterim, yani canlandırma geleneği önemli bir yer tutar. Uzun süre şamanlarca yaşatılan bu gelenek daha sonra Ozan Baksılar tarafından devam ettirilmiştir. İslamiyet'in Türkler arasında yaygınlaşmasıyla birlikte hikayeci aşıklar küçük yerleşim birimlerinde, meddahlar da büyük kentlerde Türk anlatı ve gösterim geleneğinin Anadolu topraklarındaki temsilcileri olmuşlardır. Türk halk kültürünün, Anadolu müziğinin ve gösterim sanatının son dönemdeki en eşsiz değerlerinden biridir Özay Gönlüm. Tambura, çöğür ve curanın sevdayla harmanlanmasından oluşan yareni, çilekeş ama bir o kadar da bilge Anadolu kadınının katıksız sesi olan Umman ninesi ve Ege müziği denince akla gelen ilk isimdir Özay Gönlüm. Ey benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili, dağdan bayırdan aşırmadığım, dilden gönülden düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, duayla büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, bazlamayla gözlemeyle doyurduğum, tarlada toprağım, ağaçta yaprağım, elimin asası, gönlümün tasası, ellerin yakışığı, kızların aşığı, çorbamın kaşığı, bir denem yavrum benim. Türk dinleyicisi onu şık takım elbisesi ve yeleği, kolunda tespihi, sazının altında bacağına serili mendili, ayağında çizmesiyle Ege yöresinden derlediği türküleri ama ille de ninenin mektuplarıyla tanıdı. Amanın bizim köyün çobanı Mustafa Ali koyunlar kuzuları güdüvermiyor gari. Zebebi de geçenlerde Iraz kızın kına gecesinde kadınlar toplandılar. Çengiler çalgılar başladılar çalıp çığırışmaya oynamaya. Tam sıra çoban Mustafa Ali'nin karısı Aşe'ye geldiydi. Oynayacağım diye kalkıverdiydi. Çengilerde çalgılarda susuvermezsin. Tiyatral yeteneği, eşsiz yöresel icra tekniği ve vokal yorumuyla Türk halk müziğinde bir ekoldür Özay Gönlüm. Mutluluğa, güzelliğe, dostluğa, kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye, selam hepinize hanımefendiler, beyefendiler, benim canım hemşeriler, hey hey! Ege bölgesi ve özellikle Denizli yöresi müziğini büyük bir ustalık ve incelikle icra etmiş bir yarendir. Karabaş koyunumu güde güde getirdim. Assubay olan babasının görevi gereği bulundukları Erzincan'ın Tercan ilçesinde 5 Şubat 1940'ta dünyaya gelir. Ailesi Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesindendir. Ünlü halk ozanı Davut Sulari'nin olan babası Ahmet Gönlüm, annesi Zekiye Hanım ve kardeşleriyle birlikte Denizli, Afyon ve Kütahya'da geçer çocukluğu. Müzikle tanışması da Kütahya'da yaşadıkları dönemde gerçekleşir. Babasının hediyesi olan ve yaşamının sonuna kadar elinden düşürmediği ağız armonikası Özay Gönlüm'ün ilk enstrümanıdır. Denizli'de ortaokulda okurken müzik öğretmeninin teşvikiyle önce mandolin, sonra keman çalmaya başlar. Gönlüm'ün gerçek aşkı olan bağlamayla tanışması ise lise öğrenimi sırasında gerçekleşir. Bağlamadan çıkan yanık sesler onu yüreğinden öylesine kavrar ki Anadolu'nun öz sesi olan bu enstrümana büyük bir aşkla bağlanır. Bu büyük ilgisine karşın ne yazık ki çevresinde kendisine yardımcı olabilecek birini bulamaz. Hani şöyle birazcık destek görebilse hemen titreştirmeye başlayacaktır gönlünden akıp geçen nameleri. Çaresiz, kendi kendine keşfedecektir bu eşsiz ülkeyi. İnanılmaz bir azim ve büyük bir aşkla çalışır gece gündüz. Sonunda Gönlüm bağlama çalmayı bir ustadan değil, kendi çabalarıyla öğrenir. Özay abim hiçbir kişiden, hiçbir kaynaktan ders almamıştır. Bir hocası olmamıştır. Kesinlikle kendi yeteneğiyle, kendi bilgi becerisiyle yapmıştır bu iş. Kimseden ders almamıştır.
Özay Gönlüm'ün çalıp söylediği Zeybek farklı. Tavırlı. Bir de onun sazı farklıydı. Tabii ustası olmamış bir ustaydı. 1953 yılında başladığı Denizli Erkek Sanat Enstitüsü'nde kısa sürede renkli kişiliği ve müziğe düşkünlüğüyle okulun ve arkadaş ortamlarının aranan ismi olur. Bir yandan da büyük hayaller kurmaktadır. Öz kültürünü, müziğini, bağlamasını tüm dünyaya tanıtacak, kendisi de bu büyük seferin gözü pek akıncısı olacaktır. Bir ara terzi çıraklığı bile yapar bu uğurda. Biriktirdiği 3-5 kuruş parayla rock'n'roll'un moda olduğu ve Elvis Presley'in bütün dünyada fırtına gibi estiği bir dönemde elinde bağlamasıyla İstanbul'a gider ve çeşitli konserlere katılır. Bu konserlerde İngilizce şarkılar dahi söyler. O zaman delikanlılıktan ben hafif müzik yok. Rock'n'roll'lar çalıyorum, Hint müzikleri yapıyorum, sazla. I'm so young and you're so old. This my darling I've been told. Belki de hafif müziğin ilk başlangıcı benim sazımı gitar gibi çalıyorum. İspanyol pasadobleleri gitar gibi nameler yapıyorum. Yok Hint müziklerinden Raj Kapoor, Nergis. Mati parete filan diye böyle onları konuşturuyorum. İstanbul dönüşü çok sevgili babasına bir palto almayı da ihmal etmez. Aynı yıl içinde TRT'de Yurttan Sesler Korosu'nun kurucusu Muzaffer Sarı Sözen'le tanışması ve misafir sanatçı olarak radyo programlarına katılması Özay Gönlüm'ün 34 yıllık TRT yaşamının da başlangıcı olur. Radyoya misafir sanatçı olarak devam ettiği yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı Film, Radyo, Televizyon Merkezi'nde çalışmaya başlar. Derken askerlik gelip çatar ve vatani görevini Amasya'da yedek subay müzik öğretmeni olarak tamamlar. 1963 yılında askerlik görevini bitirir bitirmez çocukluk yıllarından beri tanıdığı Kütahya'nın güzel kızlarından komşuları Ayten Hanım'la birleştirir hayatını. Ardından Ankara'ya taşınırlar ve ilk göz ağrıları olan kızları Evren dünyaya gelir. Biz Özay'la Kütahya'da komşu çocuklarıydık. Çocukluk arkadaşım, sonra hayat arkadaşım oldu. Ailelerimiz, komşu olduğumuz için ailelerimiz birbiriyle tanışıyorlardı. O subay çocuğu Denizli ama subay çocuğu olduğu için Kütahya'ya tayin olmuşlardı. Ben Kütahyalıyım. O şekilde aileler tanıştırdı bizi. Ben işte son senesinde, lise son senesinde Özay'da Amasya'da yedek subay öğretmenlik yaptığı sene evlendik. Özay Öğreti Filmler Merkezi'nde çalışıyordu. O bir subay çocuğu. Ben Kütahya'da ailemin durumu iyiydi ama oraya ikimiz gitmişiz. Fazla büyük şehrin tabii havasına uyup her yönüyle maddi manevi dediğim gibi sıkıntılarımız oldu. Ama birbirimize el ele vererek bunları hallettik. 1969 yılında da ikinci kızları Ezgi girer genç çiftin yaşamına. Her iki çocuk da son derece sıcak bir aile ortamında tam demokrasinin geçerli olduğu bu evde büyür. Bizler onunla baba kız ilişkisinden çok gerçekten bir arkadaş ilişkisine sahiptik. Çok demokratik bir insandı babam. Yani aile içinde de öyle çok demokratik bir babaydı. Her türlü alınacak karardan, aile içindeki eve alınacak bir eşyadan tutun, bir gidilecek seyahate kadar hepimize teker teker sorar. İşte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, çeşitli seçenekler sunar, hepimiz oturur karar veririz. Dediğim gibi yani bizim fikirlerimize çok önem verirdi. Babam yani hem babamız, hem arkadaşımız, hem dostumuz, her şeyimizi paylaştığımız, çok güldüğümüz birlikte, sıcak bir insandı. Yani çok neşeli, renkli, çok renkli bir kere. O kadar çok rengi vardı ki babamın. Yani anlata bitiremem aslında. TRT ve 1966 yılından itibaren yetişmiş saz sanatçısı olarak yer aldığı Yurttan Sesler Korosu, Özay Gönlüm için aşık tarzı kültürü, geleneksel tiyatro, halk hikayeciliği ve meddahlık geleneklerini öğrendiği ve araştırdığı bir okul işlevi görür. Kendine özgü disiplini ve özgün tarzıyla radyo sanatçıları arasında hemen farklı bir yer edinir kendine. TRT'de bir ekol yarattı. Ben çok yakından biliyorum çünkü. Özay Gönlüm oraya geldikten sonra otantik bir şekilde mesela bize emekler konusunda tabii en büyük ustaydı. Şimdi böyle bir sanatçıyı ilk anda yadırgadılar yani bazı sanatçılar. Özay Gönlüm halk tarafından tabii bir anda benimsenince elini sıktılar, elini öptüler. Rahmetli abim gelmiş geçmiş Türkiye'de Türk folklor
sanatının diyelim en mütenahi, en seçkin sanatçılarından bir tanesidir. Birbirinden güzel yüzlerce derlemesi var. Bini geçmiş derlemesi var. Bini geçmiş ama repertuara, TRT repertuarına verdiği sanıyorum 200 kadar. Ve hiçbiri birbirinden ayrılmayacak kadar sanatsal niteliği olan, gerek söz yapısıyla gerek ezgisiyle muhteşem eserler gerçekten. Çoğunlukla Ege, özellikle de Denizli ve yöresine özgü zeybekler, boğaz havaları, kırık havalar, oyun havaları, ağıtlar ve zaman zaman da deyişler seslendirir. Bu yönüyle esasen bir bölge icracısı olma niteliğini korumaya da özen gösterir. Eserlerinde mizahi unsurlara da yer veren Gönlüm, Ege yöresine has icra tekniği, fıkraları, hikayeleri, taklitleri, sesi ve şivesiyle yöre türkülerini başarıyla yorumlar. Getirdim de kabardıcın dibine yatırdım. Kendine has üslubu ve beğeniyle dinlenen türkülerinin yanı sıra bağlama yapımcısı Cafer Açın'a yaptırdığı yareniyle de ününe ün katar. Halk müziğimizde 3 ayrı saz var malum. Bağlama, cura, tambura. Bunların üçünün birleşimi. Bu bilimsel olarak böyle yüzyıllardır böyle çalına gelmiş. Ben bunu işte aşağı yukarı 20 yıl önce, 15-20 yıl önce yaptırdım. Bu çoğul müzik aletine Yaren ismi de dönemin önemli televizyon sunucularından Halit Kıvanç'ın 1976 yılında TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan Bir Kadın Bir Erkek adlı yarışma programında verilir. Gönderilen yüzlerce öneri arasından o sırada Burdur Tefenli Kaymakamlığı yapan Özay Gönlüm'ün manevi kardeşim dediği Yüksel Ayhan'ın Yaren önerisi beğenilir. Bu sazın 1976 yılına kadar ismi yoktu. Efendim adını ne olsun diye sorduk sevgili seyircilerimize. Halit Kıvanç'ın bir programıydı. Ve çok çeşitli şeyler geldi. İsimler geldi. Onların içinden Yaren adını seçtik. Yaren dost demek. Arkadaş demek. Yaren ismi çok beğeni kazanmış ve orada ismi Yaren olarak tescil edildi. Sadece o sazı yaptırmasının sebebi çok sesli sazı Türk gençlerini dinletmek, onları benimsetmektir. Cura, bağlama ve çöğrü içeren bu sazla televizyon ve radyoda programlar yapar, kendi ülkesinde ve 42 ülkede konserler verir. Közdal, Müslüvalim, közdal. Közdal, Müslüvalim, közdal. Közdal lan cavrın domuzu, öp lan öp. Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama. O günkü sözlerime, cavran neye söyleme. O günkü sözlerimi. Akşam akşam pencereyi depmeli, tutup ah bu kızı öpmeli. Akşam akşam pencereyi depmeli. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir o atıver de kocaman kız, iliman göbekten. Tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gidi cavrın kızı gitti de unuttu beni. Tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gidi cavrın kızı gitti de unuttu beni. Özay Gönlüm müzik yaşamı boyunca Anadolu'ya pek çok araştırma ve derleme gezisi gerçekleştirir. Bu gezilerinde çok sayıda türküyü öyküleriyle birlikte derler ve notaya geçirir. O ninelerden, emmilerden, teyzelerden, amcalardan o türküleri derlemek için büyük çaba sarf etmiştir. Elinde uher, hiç unutmam uher teybiyle adım adım Anadolu'yu, Ege köylüklerini dolaşmıştır. Ve Türkiye radyolarına çok güzel bir repertuar kazandırmıştır. Yurt dışına birkaç gittim beraber ama onlar uzun turneler yapıyorlardı. Sonra o derlemeler yapıyordu köylere. Annesiyle babasıyla kalırım, o derlemeler yapar, tatilde dönerdik. Yazları eline teybini alır, koluna takar ve köy köy Ege köylerini dolaşırdı, dağ köylerini dolaşırdı babam. Onların hepsini gelir eve sabaha kadar oturur notaya geçirirdi. Özay Gönlüm kendi imkanlarıyla
Acıpayam yöresinden, Burdur yöresinden, Denizli yöresinden, Kütahya yöresinden ve ülkenin çeşitli yörelerinden toprağın altında kalmış türküleri derledi. Gönlüm'ün kendi girişimleri ve olanaklarıyla Anadolu'da çok sayıda köyü dolaşması ve buralarda katıldığı saz ve söz meclislerinde yer alan aşıklardan, hikayecilerden derlemeler yapması, onun müzik konusundaki bilgi ve deneyimini iyice pekiştirmesini sağlar. 1973'ten sonra İzmir Fuarı'nda sahne almaya başlar. Burada Zeki Müren ve İbrahim Tatlıses gibi pek çok önemli sanatçıyla birlikte çalışır. Akasyalar'da 12 senenin üzerinde, belki 15 sene civarında program yaptı. Hatta orada ben gazetede o programın reklamını görmüştüm. Orada işte Özay Gönlüm yazıyor. Altında da İbrahim Tatlıses. Yüksel dedi, abi dedim İbrahim Tatlıses kim falan, nasıl bir sanatçı falan. O da halk müziği de bu çocuğun dedi sedası dedi çok iyi dedi, bak ileride dedi bu çocuğun istikbali var dedi falan. Böyle sanattan çok iyi anlardı. Özay abimin İzmir Fuarı'nda 12 seneye yakın, hatta 15 seneye yakın çalışma hayatında ben belli bir süre Özay abimin menajerliğini yaptım. 1 saati geçerdi yaptığı söz ve müzik programı. İzmir Fuarı'na giderdik küçükken. O dönemleri hatırlıyorum. Ve fuar döneminde biz sandalyelerde falan uyuduğumuzu hatırlıyorum. Parlak şöhreti özellikle bu dönemde yakalar. Gönlüm'ün bu yıldan itibaren çıkardığı 33'lük ve 45'lik plakların sayısı 40'a ulaşmıştır. Bir o kadar da kaset yapan Gönlüm, Türk halk müziğinde bir kilometre taşı haline gelmiştir bile. Bu plak ve kasetlerin Türkiye'nin yanı sıra özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinde çok satılması, sanatçının geleneksel kültürü icra etmede ulaştığı yetkinliğin de bir göstergesidir adeta. Kendi derlediği ve TRT repertuarına kazandırdığı yüzlerce türküden Çöz Dağıl Mustafa Ali, Sobalarında Kuru Meşe, Denizli'nin Horozları, Avşar Beyleri, Cemile'min Gezdiği Dağlar Meşeli, Tepsi Tepsi Fındıklar, Şu Dağlar Tepe Tepe'yi bu dönemde plaklara okur. Ama asıl satış rekorlarını Nine'nin Mektubu plaklarıyla kıracaktır. Özay abim Türkiye'de ilk defa talk show programı yapan bir sanatçıdır. Küçüklüğünde Kütahya'da mesela bir Deli Cevdet vardı. Onun çok güzel taklidini yapardı. Onun o kadar güzel taklidini yapardı ki yani güle güle çatlardınız. Denizlili öğretmen Mehmet Yılmaz tarafından kaleme alınan Umman Nine'nin Mektupları adlı eserin yayımlanması, Özay Gönlüm'ün sanat yaşamında da adeta bir dönüm noktası olur. Ancak yalnız bu metinlere bağlı kalmayıp, zaman içinde tamamen kendi özgün metinlerini ve dilini yaratan Gönlüm, adeta bir meddah gibi yaşadığı döneme özgü kimi gözlem ve eleştirilerini Nine'nin ağzından özgün Denizli şivesiyle topluma aktarır. Kimi zaman nasihat eder Nine, kimi zaman ver yansın. Sık sık da kendi deyimiyle gocumanlara çatar. Torunu Ahmet'e köyden haberler verirken aslında toplumsal ve politik pek çok ilginç detaya da atıflaması artık Özay Gönlüm imajının ayrılmaz bir parçasıdır. Umman Nine hayatı seven, güçlüklerden yılmayan, hoşgörülü, sağduyulu ve bilge bir Anadolu kadındır. O toplumsal sağduyunun ve ortak aklın sanal bir bedende can bulmasıdır adeta. Amanın yavrum, senin Zartlak Osman'ın Halil İbrahim var ya, yamuk burunlu Çavuş İsmail'in kızı Kezban'ı tutuluvermişti, aklında fıydıttırıvermemiş mi olan lan? İstettiriyor vermiyorlar. Ondan sonra şöyle olacak böyle olacak derken senin Halil İbrahim bir tane türkü çıkarttırıverdi ortalığa. Amanın, hadi endi dezem dayım, kurusun domuz suyum. Ablanı ben kaçırcen ırmızan, enişten olcen kayın. Söyleme, haydendi emmim dayım, kurusun domuz suyum. Ablanı ben kaçırcen, enişten olcen kayın. Hop diri diri da diri diri do. Özay Gönlüm yaşamı boyunca sadece halk müziğine değil, sanatın tüm alanlarına büyük önem ve değer verdi. Kızları Evren ve Ezgi'nin bugün dallarında iyi birer sanatçı olmasında da yadsınamaz bir katkısı vardır elbette. Piyano çaldım. O zaman özellikle babam çok ilgilenmişti. Fakat ben başka alanlar seçtim meslek olarak. Müzik yaşantımı çok devam ettirmedim. Daha doğrusu hiç başlamadı böyle bir yaşantım ama ben de resim yapıyorum. Ben de sanatın başka bir alanıyla ilgileniyorum. Şu anda profesyonel olarak resim yapıyorum. Ressam
oldum ve işte bu konuda kendimi geliştirmeye devam ediyorum, çalışmalarıma devam ediyorum. Yani yine sanatla ilgiliyim ama farklı bir dalında. Konservatuara keman bölümüne girmeye karar verdim. Bu sınavlardan sonra 3 sene sanırım, yani lise dönemine kadar hemen hemen her gün, günde 5-6 saat, o kadar fazla, hafta sonları dahil babamla keman çalışıyorduk biz sürekli. İşte babama hemen çıkartıp keman çalardım ve babam böyle tek tek parmaklarımı öpüp gözleri dolu dolu olup, yani o beni keman çalarken görmek onu çok mutlu ederdi. Güzellikleri çabucak tüketmeyi sevmedi hiçbir zaman. Belki de bu nedenledir ki hep biriktirmekten, saklamaktan ve korumaktan yana oldu. Sevdalar ve türküler kadar tesbihler, biblolar ve şapkalar da biriktirdi. Küçük biblolar toplardı. Onları evde böyle kendisine bir köşe yapmıştı. Orada sergiliyordu. Yalova'da deniz kenarında motoruna binerken aynı şekilde böyle bizler çok önem verirdik, özen gösterirdik. Çocukları bana telefon etti. Amca biz arabayı satacağız. Kullanmaları mümkün olmadığını söylediler. Ben dedim sakın satmayın. Ben dedim çekin pazara. Pazarı çektiği zaman onun çok samimi arkadaşları var. Tabii Özay Gönlüm'ün hediyesi bize diye hemen şey yapmışlar. Ben oğlum Faye'yi gönderdim. Gidi oğlum arabayı al gel dedim. Hala otoparkta onun üzerindedir araba. Mesela şapkalarını kendi, sazının püsküllerini kendisi yapardı. Bibloları vardı evinde. Yani onlar da gözü gibi korurdu. Kravat iğneleri yapıyordu. Sonra şapka koleksiyonu vardı babamın. O şapkaların üstündeki armaları beğenmeyip çıkartıp kendi yerine yenilerini dikerdi. Kıyafet tutkusu vardı ciddi boyutta. Teker teker işte mendilinden kravatına kadar, tesbihinin rengine kadar, kıyafetine çok çok özen gösterirdi. Tesbih hastalığı vardı onda. Her gittiği yerde bir tesbih alırdı. O tesbih çekmeyi çok severdi. Özay Gönlüm sanat yaşamı boyunca yöre insanının dünyasını, duyarlılığını, hayata bakışını, seslerini ve renklerini büyük bir ustalık ve samimiyetle sergiledi.